İsrail 8 Aralık'ta Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'yi işgal etmeye başladı. Normalde ülkeler arasında bir tampon bölge olan noktada kontrolü sağladı. Hatta bazı yerlerde bu bölgeyi de aştı. Daha derinlerde Suriye topraklarını ele geçirmiş durumda. Şu anda 15 kilometrelik bir alan kontrolünde. İsrail askerleri Suriye'nin başkenti Şam'a 20 kilometre uzaklıkta konuşlandı. Ordu ve istihbarat etki alanını Şam'a doğru 60 kilometreye kadar çıkarma hedefinde. Askeri açıdan sahada zaman zaman ilerlerken kalıcılığını da sağlama amacında. Yalnızca Suriye'de askeri varlık çerçevesinde hareket etmiyor elbette. Bu stratejinin bir gün duraksayabileceği öngörüsüyle Suriye'de etnik kökenler üzerinden de etkisini konuşturmak istiyor. İlk hedefi Dürziler. Dürziler Orta Doğu coğrafyasında sırasıyla Suriye, Lübnan, İsrail, Golan Tepeleri ve Ürdün'de yaşıyor. İsrail'de yaşayanlar orduda zorunlu şekilde görev alıyor. Başbakan Benjamin Netanyahu hükümeti ülkedeki azınlık üzerinden Suriye'deki Dürzilerle iletişim sağlıyor. O topraklarda Dürziler vasıtasıyla Suriye'yi bölerek bir devlet kurmayı hedefliyor. Biz de bu videoda İsrail'in Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'de kaos oluşturma planına dair gelişmeleri ele aldık. İsrail'li Dürziler bunlar. İsrail vatandaşları. Dolayısıyla da mecburen orduda zorunlu askerlik yapıyorlar. İsrail'li Dürzilerle ilgili düşünmesi gereken en önemli detaylardan bir tanesi de bu. Çünkü Dürziler tarihleri boyunca hiçbir devlette zorunlu askerlik yapmadılar. Osmanlı Devleti dahil olmak üzere. Ancak İsrail Filistinliler dışında azınlıkları çok iyi tanıdığı için azınlık politikasını da bu şekilde yürüttü ve İsrailli Dürzilere şöyle bir teklifte bulundu. 1948 işgalinde oluyor bu olay. Ya bu topraklardan gidersiniz ya da bize dahil olursunuz. Ancak bizim şartlarımızı yerine getirirsiniz ki bu şartlardan bir tanesi orduda zorunlu askerlikti. Şimdi 140 bin veya işte 150 bin İsrailli Dürzi'nin bir şekilde entegresinin sağlanması için İsrail Suriyeli Dürzileri koruyoruz imajıyla ön plana çıktı. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusuna Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Ceremana'da yaşayan Dürzileri korumak için hazırlık yapmasını emretti. Suriye güçlerinin bölgeye saldırdığını öne sürerek İsrail'in buna kayıtsız kalamayacağını vurguladı. Ona göre Dürzilere yönelik herhangi bir saldırı karşılıksız bırakılmayacak. Netanyahu da Suriye güçlerinin Dürzilere zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Zarar görmeleri halinde Suriye'ye karşılık vereceklerini ilan etti. İsrail'in girmekle tehdit ettiği yer Ceramana beldesi. Şam'ın merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Peki sahada ne oldu da Katz ve Netanyahu böyle bir açıklama yaptı? Gelin önce yaşanan gelişmeleri inceleyelim. Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı güçler bölgeye girmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradı. Bilindiği üzere bu güçlerin devreye atıp halkın güvenliğini sağlaması gerekiyor. Ancak Dürzilerden oluşan Ceramana Kalkanı adlı bir silahlı grup, Savunma Bakanlığı mensuplarının aracını bir kontrol noktasında durdurup ateş açtı. Olayda bir güvenlik personeli hayatını kaybetti. Bu olayın ardından kentteki polis karakolu da saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri bölgeden çıkarılırken saldırganlar silahlarına el koydu. Sayıları çok olmadığı düşünülen gruba yönelik genel bir Dürzi desteği yok. Daha çok destekçilerinin İsrail olduğu düşünülüyor. Daha sonra Suriye güçleri olaylara karışan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için operasyon başlattı. Yönetimin açıklamasına göre yaşanan gerilim kentteki Dürzi toplumuyla yönetim arasında genel bir çatışmaya dönüşmeyecek ve aksine mesele yalnızca olaylara karışan şahıslarla sınırlı tutulacaktı. Tam da böyle oldu. Yönetim bölgedeki çatışmaların ardından güvenliği sağlamaya yönelik adımlar attı. Ceramana'ya güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Operasyonun amacı yasa dışı kontrol noktaları kuran silahlı grupların faaliyetlerine son vermekti. Bu şu anda Suriye için normal bir durum. Ülkede silahlı grupların feshedilmesi ve silahların teslim edilmesi planlanıyor. Nihayetinde ise tek silahlı güç orada olacak. Öte yandan bölgedeki Dürzi liderleri olaylara karışanlara yönelik desteğin çekildiğini duyurdu. Ayrıca şiddet olaylarına karıştığı kanıtlanan herkesin adalet karşısına çıkarılacağını belirtti. Peki Ceramana sakinleri bu konu hakkında ne düşünüyor? İsrail تصرح شو ما بدها، نحن ما لنا علاقة ولا إلنا أي اتصال ولا علاقة ولا هلا خلنا لما صرحوا يصطفلوا عم يحكوا لحالهم. فهذا استراتيجية إسرائيلية عرفت شلون؟ إلها معاني كثيرة بالعدوان والحقد والكراهية. Kentte olay çıkartan şahısların ele geçirilip geçirilmediği konusunda net bir bilgi yok. Ancak güvenlik birimleri ilgili şahısları yakalamakta kararlı. Bu kişiler de zaten Suriye güvenlik güçleri ve Dürzilerle beraber aranıyor. Ceramana'daki Halk Eylem Komitesi de polis karakollarının yeniden faaliyete geçmesi konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Bu karar Suriye yönetiminden üst düzey yetkililer ve Ceramana'daki Dürzi liderler arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra alındı. Şimdi İsrail'in öne sürdüğü açıklamalara dönelim. İddialar açık kaynaklarda
doğrulanmış bir kanıttan yoksun. Şu ana kadar Ceremana'da Suriye ordusu tarafından büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğine dair teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor. Bu noktada asıl soru, İsrail'in gerçekten Dürzileri koruma amacı mı güttüğü? Yoksa bu söylemin Suriye'ye yönelik yeni ve geniş kapsamlı bir müdahaleyi meşrulaştırmak için mi kullanıldığı? İsrail'in aslında 8 Aralık'tan beri Suriye üzerindeki planları, Dürzileri kullanarak Suriye üzerindeki planları yeni değil. 1967 Savaşı'ndan sonra da esasen İsrail Suriyeli Dürzileri kışkırtarak küçük bir Dürzi devleti kurulmasını amaçladı. O zamanın Suriye'sine bir bakalım. Bugünkü Suriye ile arasında çok fazla bir fark yok açıkçası. Çünkü şöyle 1966'da Suriye'de Baas içerisinde bir darbe oldu ve Dürzi Selim Hatun komutan ordudan uzaklaştırıldı. Bu Dürzi halkının biraz tepkisini çekti tabii. 1967 Savaşı Suriye'nin hezimetiyle sonuçlandı. İsrail bu fırsatı değerlendirmek adına Suriye'deki Dürzileri kullanmak istedi. Aynı şey 8 Aralık sonrasında da geçerli. Yani Suriye muhalifleri aslında büyük bir zafer kazandılar Suriye'de ama hali hazırda çok oturmamış bir devlet yapısı var. Rejim bir şekilde kendisini toparlamaya çalışıyor. Yeni anayasa ve yeni orduyla birlikte. İsrail'in de eğer dikkatinizi çektiyse hemen ilk hafta zaten Suriye üzerinden Dürzileri kışkırtma operasyonu vardı. İsrail tarihi içerisinde sözde güvenlik tehditlerini bölgesel nüfuzunu artırmak için bir araç olarak kullandı. Meşru müdafaa söylemiyle yapılan operasyonlar ve gün geçtikçe yayılan askeri operasyonlar da stratejinin bir parçası oldu. Suriye'nin yıllardır süren iç savaşın ardından istikrara kavuşma sürecine girdiği bu dönemde, İsrail'in azınlıkları koruma kartını ileri sürerek kendi çıkarlarına hizmet edecek bir müdahaleye zemin hazırladığı açık. Başka bir ülkenin kendi sınırına yakın topraklarda askeri güç bulundurmasını istemiyor. Netanyahu geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçerek Suriye'ye yönelik sert mesajlar verdi. Güneydeki yeni yönetimin güç kazanmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Hatta yönetimin tamamen güney kesiminden çekilmesi gerektiğini söyledi. Dürzilere yönelik herhangi bir tehdide karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. Bu açıklamalar Tel Aviv'in Suriye'nin iç işlerine doğrudan müdahil olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail bölgedeki etnik ve mezhepsel gerilimleri kendi stratejik çıkarları doğrultusunda yönlendiriyor. Netanyahu'nun hem sözleri hem de ordusuna verdiği talimatlar bu durumu kanıtlıyor. İsrail yalnızca tehdit savurmakla kalmadı. Aynı gün harekete de geçti. 25 Şubat akşamı savaş uçakları Şam kırsalı, Dera ve Kuneytra'daki askeri hedeflere yönelik hava saldırıları düzenledi. Aynı saatlerde kara birlikleri Dera-Kuneytra sınırındaki köylere baskın yaptı. İsrail Savunma Bakanı Katz'a göre bu operasyonlar yeni bir güvenlik stratejisinin bir parçasıydı. Sözde hedef Suriye'nin güneyini silahlardan arındırmak ve bölgenin İran destekli bir cephe hattına dönüşmesini engellemekti. Ancak rejimin devrilmesiyle birlikte İran'ın destek verdiği milisler Suriye'yi terk etmişti. Hali hazırda Suriye yönetimi de Hizbullah'a yapılan sevkiyatları engelliyor. İsrail'in saldırılarından sonra Suriye'nin farklı kentlerinde geniş çaplı protestolar başladı. Dera, Şam, Süveyda, Humus, Tartus ve Halep'te halk sokağa dökülerek saldırıları kınadı. İsrail'in Dürzileri kullanabileceği en etkili yer Süveyda. Kentte çoğunluğu oluşturuyorlar. 24 Şubat'ta Suriye'nin güneyinde yeni bir askeri yapılanma sahneye çıktı. Silahlı grubun Süveyda'da kurulması, İsrail'in dış müdahale tutumunu sürdürdüğünü gösteriyor. Son zamanlarda Süveyda merkezli hareketlenmelere de bakarsak eğer, İsrail'in planlı bir şekilde aslında Süveyda Dürzileri üzerinden Suriye'yi işgal etmek istediğini biliyoruz. Ancak burada şöyle bir noktaya değinmek istiyorum ben. Doğrudan bir işgal veya işte Suriye topraklarını İsrail topraklarına katmak değil ilk aşamada aslında İsrail'in istediği. Süveyda Askeri Konseyi adıyla kurulan bu yapı, Suriye ordusundan ayrılmış subaylar, emekli askerler ve yerel silahlı gruplara bağlı savaşçılardan oluşuyor. Konseyin başına geçmişte Esed rejimi ordusunda görev yapmış Tarık Şufi geçti. Şufi, 2023'teki Süveyda protestolarında rejimle tüm bağlarını koparan ve muhalif saflara geçen isimlerden biri. Konseyin resmi açıklamalarına göre temel hedef, yerel güvenliği sağlamak ve merkeziyetçi olmayan laik bir Suriye için mücadele etmek. Ancak açıklamaların ötesine bakıldığında daha dikkat çekici bir durum ortaya çıkıyor. Konsey, Şam yönetimine bağlı geçici hükümetin ordusuna katılmayı reddetti. Silah bırakma çağrılarına da olumlu yanıt vermedi. Bunun yerine gelecekte farklı bir ulusal askeri yapıya entegre olabileceklerini duyurdu. Şimdiye kadar Süveyda, Suriye'deki büyük çatışmalardan uzak kalmayı başarmıştı. İsrail'in doğrudan müdahale söylemi, kentteki yeni silahlı yapılanma göz önüne alındığında güneyde yeni bir cephe açılma ihtimali giderek güçleniyor. Şimdi Suriye'deki Dürzilerin dağılımına baktığımızda büyük çoğunluğunun
750 bin civarı Suriye'de Dürzi var ve 600 bini bunun neredeyse Süveyda'da yaşıyor, güney bölgesinde yaşıyor. 25 bini İdlib'te, 30 bin Ceramana'da, Kuneytra bölgesinde var. Dolayısıyla aslında büyük çoğunluk Süveyda'da. Süveyda merkezine burada bakmamız gerekiyor. Ve farkındaysanız Süveyda merkezinden İsrail'e karşı açılmış herhangi bir kapı da yok. Ha, şöyle bir şey oldu. İsrail bayrağı dikildi. Bununla alakalı aslında güzel bir detay da var. Çünkü İsrail bayrağı gönderi çekildi ve 5 dakika sonra indirildi. Çünkü halk tarafından hiçbir surette İsrail'le bir ilişki veya işte bir birleşme sağlanması istenmiyor. Ceraman'a şöyle bir şey söyledi. Ceraman'a halkıyla yapılan röportajda o olaylardan hemen sonra biz İsrail'den bizi korumasını istemedik dedi. Biz hiç kimseden bizi korumasını istemiyoruz dedi. Biz Suriye'nin bir parçasıyız. Suriye'den asla ayrılmayacağız ve Suriye rejimiyle aslında birlikte hareket etmek istiyoruz. Dolayısıyla biz burada, hatta hatırlarsanız eğer, Netanyahu'nun tehditlerinden sonra halk sokağa döküldü. Ve Netanyahu'ya karşı çıktılar. Dolayısıyla burada Suriyeli Dürzilerin hiçbir surette İsrail'le bir araya gelmek istemediklerini biliyoruz. Bu 1967'deki Golan işgalinden beri böyle. Golan'la Dürziler İsrail vatandaşı olmadılar. İsrail kimliği almadılar. İsrail ordusuna askerlik yapmak istemediler. Şam yönetimi şu anda İsrail'in saldırılarına nasıl karşılık vereceğini henüz netleştirmiş değil. Şu anda olayı diplomatik olarak çözmek istiyorlar. Ancak bugüne kadar İsrail diplomasiden pek yana tavır almadı. Mevcut gelişmeler bölgedeki gerilimin yalnızca başlangıç olabileceğini gösterir nitelikte. Netanyahu'nun tehdidi, İsrail'in saldırıları, Ceramana Kalkanı ve Süveyda Askeri Konseyi'nin ortaya çıkışı. Hepsini bir araya getirdiğimizde amaç acaba Suriye'de istikrarsızlığı kalıcılaştırma projesi olabilir mi? İsrailli Dürzilerin dini lideri Muvaffak Taref'in Suriye'deki nüfuzunu artırmak istiyor. Öncelikle bu İsrail için şu noktada önemli. Suriyeli Dürzilerle Lübnanlı Dürziler arasındaki irtibatı kesecek. Burada Velid Can Polat detayına girmek istiyorum. Gerçekten de çok hikmetli bir insan olduğuna inanıyorum Velid Bey'in. Çünkü biliyorsunuz Velid Bey 22 Aralık'ta gitti Suriye'ye. Şam yönetimiyle konuştu ve bu tarz tehlikelerin farkındaydı en başından beri. Bunlara engel olmak için aslında Suriyeli Dürzilerle Lübnanlı Dürziler arasındaki bağı güçlendirmek istedi ki Velid Can Polat hala çalışıyor bunun için. Ancak İsrail tarafında Muvaffak Tarif var. Uluslararası bağlantıları daha kuvvetli. Çünkü İsrail'in adamı ve Muvaffak Tarif'in Suriyeli Dürziler üzerinden nüfuzunu artırmak istiyor ki orada İsrailli Dürzilerle Suriyeli Dürzileri birleştirsin ve kafasına göre aslında istediği o küçük Dürzi tampon bölgesinde oluştursun. Öte yandan İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri ile Suriye'de yaşayan Dürzi toplulukları arasında daha sıkı bir bağlantı kurmayı değerlendiriyor. Suriye'deki Dürzilerin Golan'a günlük giriş izni verilmesi üzerinde durulurken, bu topluluğa çeşitli yollarla destek sağlanacağı ifade ediliyor. 1967'den bu yana İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri, büyük ölçüde Suriye'den gelen Dürzi nüfusun yaşadığı bir bölge. Tel Aviv'in bu hamlesi, Dürzilere ekonomik fırsatlar sunarak onları İsrail'e daha bağımlı hale getirme stratejisinin bir parçası. Ekonomik bağımlılık Dürzilerin sadakatini İsrail'e kaydırabilir. Bu da İsrail'in bölge üzerindeki kontrolünü daha da sağlamlaştırır. İşgal politikaları nedeniyle eleştirilere maruz kalan İsrail, bu durumu bir halkla ilişkiler hamlesi olarak kullanabilir. Kendisini tırnak içerisinde zor durumdaki Suriyelilere ama gerçekte yalnızca Dürzilere yardım eden bir aktör olarak gösterebilir. Bu da batıdaki imajını yumuşatabilir. Tüm bu gelişmeler, İsrail'in Dürziler üzerindeki planında ısrarcı olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan İsrail yürüttüğü saldırılarla Şam'a gözdağı veriyor. Suriye ordusu rejimin devrilmesinden bu yana İsrail'in hava saldırılarıyla büyük ölçüde yıprandı. Saldırılar ordunun askeri kapasitesini adeta yerle bir etti. Şimdi yeni Suriye yönetimi bu enkazdan bir ordu çıkarmaya çalışıyor. Ancak her adımda İsrail'in engeliyle karşılaşıyor. Bu süreç tam anlamıyla bir ileri iki geri gitmek gibi. Suriye ordusu güçlenmeye çalıştıkça İsrail'in saldırıları yeniden devreye giriyor. Bu döngü devam ettiği sürece Suriye'nin güvenlik mimarisini inşa etmesi zor görünüyor. İsrail'in bu tavrı uzun vadede bölgedeki dengeleri tamamen değiştirebilir. Suriye yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor ama karşısında sürekli duvar ören bir güç var. Ülkenin yapması gereken, İsrail'in saldırılarına karşı koyabilecek hava savunma sistemleri edinmek. Bunlar olmadan her saldırı Suriye'yi daha da geriye itecek. Yönetim ayrıca ülkedeki silahlı grupların kendilerine feshedip silahlarını teslim etmesini istiyor. İsrail'in saldırıları tam da bu kritik döneme denk geliyor. İran'ın direniş ekseninin
düzeninin bir parçası olan Esed rejimi dönemindeki Suriye, şu ana kıyasla kısmi olarak İsrail'e zarar veriyordu. Örneğin bir nakliyat rotası görevi gören rejim, Hizbullah'ın ve İran'ın silah sevkiyatlarını kolaylaştırıcı bir role sahipti. Ancak rejimin devrilmesiyle İran ve desteklediği milisler de Suriye'den tamamen çekildi. İran ekseninin İsrail'le girdiği sıcak çatışma döneminde, milislerin Suriye'den İsrail'e karadan saldırılar düzenlemekten kaçındığını belirtmek gerek. Mevcut Suriye yönetimi ise rejimin devrilmesiyle birlikte her alanda toparlanma sürecine girdi. Ülke büyük bir yıkımdan çıkmış durumda ve yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Şu anda herhangi bir yapıyla savaşı göze alamıyor. Yalnızca ülke içindeki istikrarı bozma amacı güden unsurlara karşı harekete geçiliyor. Aynı zamanda İsrail Suriye'de saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bunun sebebi ülkeyi kendine tehdit olarak görmesi. Tırnak içerisinde İslamcı ve aşırıcı bir yönetimle karşı karşıya oldukları düşüncesindeler. İsrail için İran tehdidi her zaman ön planda olsa da mesele bundan ibaret değil. Asıl endişe Suriye'nin uzun vadede nasıl bir politika izleyeceği. Tel Aviv yeni yönetimi doğrudan askeri bir tehdit olarak görmüyor. Çünkü ordunun pek gücü yok. Ancak gelecekte Suriye'nin kendisi için riskler barındıracağını düşünüyor. İşte bu yüzden agresif tutumunu sürdürüyor. Özellikle yeni yönetimin normalleşme sürecine mesafeli durması, Golan Tepelerinden asla vazgeçmeyeceğini vurgulaması ve Filistin davasına desteğini sürdürmesi, İsrail açısından rahatsız edici olan gelişmeler. Suriye'nin dış politikası da bu dönemde oldukça hareketli. Türkiye ile görüşmeler oldukça sıkı. Batılı ülkeler yeni Suriye yönetimiyle temaslarını artırıyor. Avrupa Birliği yaptırımları hafifletiyor. Fransa, Almanya ve İtalya'dan diplomatlar Şam'a gidip geliyor. Amerika ise şu anda Suriye'den askerlerini çekme sinyalleri veriyor. İsrail ise bu gelişmeden rahatsız. Tel Aviv'e göre Amerika'nın çekilmesi Türkiye'nin elini güçlendirecek. Eğer Amerika çekilirse bölgedeki güç dengesi değişecek ve Türkiye'nin Suriye'deki etkisi daha da artacak. İsrail için bu kabul edilemez bir senaryo. Asıl büyük kaygısı da Suriye ile Türkiye arasında güçlü bir yakınlaşma yaşanması. Böyle bir yakınlaşma daha da resmileşirse bölgedeki güç dengeleri İsrail'in aleyhine dönebilir. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri ve istihbarat varlığından rahatsız. Türkiye'nin ülkede yeni askeri üsler kurma planları olduğu iddiaları Tel Aviv'in tepkisini çekiyor. İsrail de bu durumu engellemek için Amerika ile diplomatik girişimlerde bulunuyor. Türkiye üzerinde baskı kurulması yönünde talepleri olduğu belirtiliyor. Ayrıca İsrail haber kaynaklarına göre Tel Aviv, Türkiye'nin bölgedeki etkisini sınırlandırmak için Rusya ile güvenlik işbirliğini derinleştirme hedefinde. İsrail bölgedeki askeri varlığının geçici olduğunu söylese de sahadaki gerçeklik farklı bir tablo çiziyor. Kalıcıymış gibi hareket ediyor. Ayrıca Suriye'deki siyasi geçiş sürecini kendi çıkarları doğrultusunda belirlemeye çalışıyor. Mezhepsel ve etnik ayrışmaları teşvik ederek Suriye'yi zayıflatılmış ve bölünmüş bir yapıya dönüştürmeye çabalıyor. Bu strateji özellikle güneyde, yani Dera, Kuneysra ve Süveyda'da gerçekleşiyor. Bu bölgelerin merkezi hükümetten bağımsız hareket eden bir yapıya dönüşmesi, İsrail'in güvenlik planlarıyla birebir örtüşüyor. Bu noktada İsrail'in bazı etnik ve mezhepsel gruplarla yakın ilişki kurarak bölgeyi daha yönetebilir parçalara ayırmayı hedeflediği düşünülüyor. Özellikle Dürziler üzerinden bir siyaset seyretmeye çalışıyor. Ancak Süveyda'daki Dürzilerin büyük çoğunluğu Suriye yönetimini ve ülkenin toprak bütünlüğünü destekliyor. İsrail'in müdahaleci tavrına karşı sert tepki gösteriyor. Bu durum Tel Aviv'in bölgedeki hamlelerini baltalayacak nitelikte. Biz burada İsrail'in doğrudan Suriyeli Dürzileri korumak istediğini düşünmüyoruz tabii ki. Ancak az önce de söylediğim gibi İsrailli Dürzilerin lideri Muvaffak Tarif'in eğer nüfuzunu Suriye'de genişletebilirse İsrailli Dürzileri çok daha rahat hüküm altına alabilecektir. Çünkü Dürziler eğer siyasi liderleri yoksa, ki olsa bile dini liderlik çok önemlidir. Dini liderleri ne yaparlarsa onu uygularlar, ne isterlerse onu uygularlar. Dolayısıyla Hikmet el-Heceri ile Muvaffak Tarif arasında eğer bir anlaşma sağlanırsa İsrail bu planını yerine geçirebilir. Ve İsrail'le Dürzilerle Suriyeli Dürzileri ortak bir paydada buluşturup onları nasıl devletin çıkarlarına hizmet ettiriyorsa Suriyeli Dürzileri de kendi çıkarlarına göre hizmet ettirecektir. İsrail de Amerika üzerinden dolaylı baskı mekanizmaları geliştirebilir. Askeri operasyonların yanı sıra diplomatik ve ekonomik araçları da devreye sokarak Suriye üzerindeki nüfuzunu artırabilir. Mevcut kriz ortamında Suriye'nin iç dengelerini güçlendirmesi ve bölgesel ittifaklarını sağlamlaştırması İsrail'in hesaplarını zorlaştırabilir. Türkiye ve Arap ülkeleriyle güçlü ilişkiler geliştirirse İsrail Suriye'ye yönelik bölgesel stratejisini yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilir. Yani önümüzdeki süreçte bölgedeki güç mücadelesinin yönünü Şam yönetiminin atacağı adımlar belirleyecek. Yerel kaynaklardan yararlanarak hazırladığımız bu içeriğimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Daha fazla özenle hazırlanmış kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz.
Bu noktada İsrail'in bazı etnik ve mezhepsel gruplarla yakın ilişki kurarak bölgeyi daha yönetebilir parçalara ayırmayı hedeflediği düşünülüyor. Özellikle Dürziler üzerinden bir siyaset seyretmeye çalışıyor. Ancak Süveyda'daki Dürzilerin büyük çoğunluğu Suriye yönetimini ve ülkenin toprak bütünlüğünü destekliyor.